Lenin, asıl adı Vladimir İliç Ulyanov. Lenin onun kullanmış olduğu mahlası. 22 Nisan 1870'te Volga Nehri kıyısındaki Simbirsk kasabasında doğdu. O dönemde Simbirsk, Rusya İmparatorluğu'nun taşra merkezlerinden biriydi. Tarıma dayalı, sakin ama ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir yer. Rusya hala Çar II. Alexander'ın yönetimindeydi ve ülke sadece 10 yıl önce büyük bir toplumsal dönüşüm yaşamıştı. 1861'de serflik kaldırılmıştı. Serfliğin ne anlama geldiğini şöyle özetleyebiliriz. Serf ne tam anlamıyla bir köleydi ne de özgür bir insandı. Toprağa bağlı yaşar, üzerinde çalıştığı arazinin sahibi başkası olurdu. Bulunduğu köyü efendisinin izni olmadan terk edemezdi. Evlenmek için bile toprağın sahibinden izin almak zorundaydı. Kendi hayatının en basit kararlarında bile iradesi yoktu. Çar II. Alexander 1861'de bu bağı hukuken kesti. Bu karara Kurtuluş Reformu deniliyordu. Ama pratikte hayat pek değişmedi. Köylülere verimli topraklar verilmedi. Verilenler çoğunlukla taşlı ve kıraç arazilerdi. Üstelik bu topraklar bedelsiz de değildi. Devlet köylüleri 49 yıl vadeli ağır borçlara soktu. Topraklar Mir adı verilen köy komünleri aracılığıyla paylaştırılıyordu. Mir, köydeki toprakların ortak mülkiyetini ifade ediyordu. Birkaç yılda bir topraklar yeniden bölüştürülüyor, hiç kimse kalıcı olarak bir araziye sahip olamıyordu. Bu sistem bireysel mülkiyetin gelişmesini engelliyor, köylüyü sürekli yoksulluk içinde tutuyordu. Köylüler atalarından devraldıkları yoksulluğun değişmez olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Sonuçta serfliğin kalkmasından sonra bile milyonlarca köylü ekonomik olarak hala toprak zincirlerine bağlıydı. Ürettiklerinin büyük kısmı borç ödemeye gidiyordu. Aileler tüm yıl boyunca çok ağır çalışmalarına rağmen açlık sınırında yaşıyorlardı. Simbirsk'te manzara buydu. Yorgun köylüler, verimsiz topraklar, hiç bitmeyen borç defterleri. Köylerde konuşulan konular genelde borçların ne zaman biteceği, vergi memurunun ne zaman geleceği ve bir sonraki kışa yetip yetmeyecek kadar tahıl olup olmadığıydı. Küçük Vladimir bu ortamda büyüdü. Köylülerin yoksulluğu ve çaresizliği hafızasında derin izler bıraktı. İleride toprak köylüye bedelsiz verilmeli demesinin sebebi aslında çocukluğunda gördüğü bu adaletsizliklerdi. Lenin 6 çocuklu bir ailenin ortanca oğluydu. Babası İlya Nikolayevich Ulyanov, Volga bölgesindeki okulları denetleyen bir eğitim müfettişiydi. Görevi ona hem saygın bir konum hem de düzenli bir gelir sağlıyordu. Disiplinli ama adil biriydi. Köylülerle konuşurken sert değil, yapıcı bir dil kullanırdı. Aynı zamanda öğrencilerin eğitimine büyük önem verir, köy okullarına kitap ve malzeme sağlamak için büyük çaba gösterirdi. Annesi Maria Alexandrovna Blank eğitimli bir kadındı. Fransızca biliyor, piyano çalıyor ve çocukların eğitimine doğrudan rehberlik ediyordu. Evlerinde dönemin taşra standartlarına göre oldukça zengin bir kütüphane vardı. Pushkin'in şiirleri, Turgenev ve Gogol'ün romanları, Fransız edebiyatı, bilim kitapları ve atlaslar. Bu ortam küçük Vladimir'in edebi ve bilimsel eserlerle büyümesini sağladı. 1882'de 12 yaşındayken Simbirsk Cimnazyumuna başladı. Cimnazyum, Rusya'da lise düzeyinde genellikle klasik eğitim veren ve disiplinin çok yüksek olduğu okullara verilen bir isim. Matematik, Latince ve tarih de öne çıkıyordu. Özellikle tarih derslerinde olayların nedenini anlamaya çalışan bir merakı vardı. Arkadaşları onu ciddi, çalışkan ve inatçı olarak tanımlıyordu. Cimnazyumun sert kuralları ve ağır ders programları ileride Lenin'in örgütlü disipline verdiği önemin küçük bir provası gibiydi. Bu sakin ve düzenli yaşam 2 yıl içinde ard arda gelen darbelerle alt üst oldu. İlk darbe 1886'da geldi. Vladimir 16 yaşındayken babası ani bir şekilde öldü. Aile hem maddi hem de manevi olarak sarsıldı. Ancak annesi Maria çocuklarının eğitiminden taviz vermedi. Gelirleri azalmış olsa da evdeki disiplinli çalışma ortamını korudu. İkinci ve çok daha ağır olan darbe 1887'de yaşandı. En büyük abi Alexander, St. Petersburg Üniversitesi'nde kimya öğrencisiydi. 17 yaşındaki Vladimir için abisi hem örnek hem de en yakın arkadaşıydı. Üniversite yıllarında Alexander, Halkın İradesi adlı yeraltı devrimci örgütüyle tanıştı. Bu örgüt, Çar yönetimini şiddet yoluyla devirmeye çalışan, özellikle suikast yöntemleriyle tanınan bir yapıydı. Alexander, Çar'a suikast planlayan küçük bir gruba katıldı. Plan başarısız oldu, grup yakalandı. Yargılama hızla sonuçlandı. Genç yaşlarına rağmen idam cezası verildi. Alexander henüz 21 yaşındayken dar ağacında öldürüldü. İdam dönemin Rusya'sında sadece bir cezalandırma değil, aynı zamanda tüm muhaliflere devlete karşı çıkmanın bedeli mesajıydı. Bu olay Vladimir'i derinden sarstı. Yalnızca bir kardeş kaybı değildi bu. Devletin acımasız yüzüyle tanıştığı bir kırılma anıydı. Reformların bu düzeni değiştiremeyeceğini gördü. İktidar kendini korumak için genç ve parlak bir bilim insanını bile gözünü kırpmadan öldürebiliyordu. Bu noktadan sonra Lenin'in okuduğu kitaplar değişti. Artık yalnızca edebiyatla yetinmiyordu. Siyasi kitaplara, siyasi düşüncelere
yöneldi. Rusya'da yasaklı olan Karl Marx, Nikolay Çernyshevski ve Dmitri Pisarev gibi isimlerin eserleri gizli yollardan eline geçti. Narodnikler kimdi? Yani halkçılar kimdi? Devrimci popülizm neydi? Avrupa'daki sosyalist hareketler nasıl örgütleniyordu? Bunları yoğun bir tempoyla okuyarak araştırdı. Gizli kitapların çoğu sahte kapaklı romanların arasına yerleştirilerek öğrencilere ulaştırılıyordu. Lenin de bu ağın sessiz bir parçası olmuştu. Kafasında dönüp duran 3 soru şekillendi. İktidar nasıl ele geçirilir? Adalet nasıl sağlanır? Bir ülke kökten nasıl değişir? Bu sorular onu sıradan bir öğrenci olmaktan çıkarıp ileride imparatorluğu yıkacak bir devrimci yapacaktı. 1887 sonbaharında abisinin idamından yalnızca birkaç ay sonra Vladimir Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. O dönemde Rusya'daki üniversiteler yalnızca ders dinlenen yerler değildi. Aynı zamanda fikirlerin kaynadığı, siyasetin en sert biçimde tartışıldığı mekanlardı. Gençler arasında çar karşıtı düşünceler hızla yayılıyordu. Gizli öğrenci derneklerinde devrim planları yapılıyordu. Üniversitenin koridorlarında Marx'ın, Bakunin'in, hatta Fransız devriminin liderlerinin adları konuşulur. Öğrenci odalarında elden ele gizli bildiriler dolaşırdı. Henüz ilk yılında Lenin, öğrenci hareketliliğinin ortasında buldu kendini. Narodniklerin, yani köylü tabanlı devrim hareketinin fedakarlığına saygı duysa da köylü romantizmine kuşkuyla bakıyordu. Ona göre yüzyıllardır toprağa bağlı yaşamaya alışmış köylüler devrim için gerekli örgütlü ve disiplinli eylemi gerçekleştirecek güce sahip değildi. Sanayi işçileri ise çok daha örgütlenebilir ve politik olarak eğitilebilir bir sınıftı. Lenin'in bu düşüncesi ileride Bolşevik ve Menşevik ayrılığındaki işçi sınıfı öncülüğü tartışmasının temelini oluşturacaktı. 1887 yılının sonlarında üniversite öğrencileri bir gösteri düzenledi. İfade özgürlüğü ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini istiyorlardı. Ancak gösteri hızla siyasi bir protestoya dönüştü. Çar yönetimi bu tür eylemlere tahammül etmiyordu. Yüzlerce öğrenci hem okuldan atıldı hem de tutuklandı. Vladimir de bu öğrenciler arasındaydı. Henüz 1. sınıftayken, yani 17 yaşındayken Kazan Üniversitesi'nden atıldı. Kazan'da polis gözetimi altına alındı. Bu gözetim yalnızca şehirden çıkmamak değil, evinin önünde sürekli bir polis memurunun bulunması anlamına geliyordu. Zorunlu ikamet siyasi eğitimin başladığı dönem oldu. Lenin burada Karl Marx'ın eserleriyle tanıştı. Karl Marx ve Friedrich Engels'in Komünist Manifestosu ile Kapital adlı eserleri gizlice elden ele dolaşıyordu. Kitapların çoğu sahte kapaklarla, örneğin tarım teknikleri ya da ticaret hukuku gibi görünerek içeri sokuluyor. Sayfalar arasında minik notlar ve yorumlar elden ele geziyordu. Peki Karl Marx kimdi? 1818'de Almanya'da doğmuş, hayatını kapitalizmin nasıl işlediğini anlamaya adamış bir düşünürdü. Ona göre tarih sınıflar arası çatışmalarla ilerliyordu. Köle ile efendi, soylu ile serf, patronla işçi. Kapitalizmde yeni bir çatışma doğurmuştu. Üretim araçlarına sahip olan burjuvazi ile geçimini emeğini satarak sağlayan proletarya. Marx'a göre bu çatışma kaçınılmazdı. Sonunda işçi sınıfı örgütlenerek kapitalizmi yıkacak, sınıfsız ve devletsiz bir toplum kuracaktı. Lenin, Marx'ın düşüncelerinde özellikle iki noktadan çok etkilendi. Birincisi, tarihin motorunun sınıf mücadelesi olduğu fikri. İkincisi, iktidarın barışçıl reformlarla değil, iktidarın devrim yoluyla değişebileceği fikri. 1888'de ailesi Kazan'dan Samara'ya taşındı. Burada Lenin polis gözetiminden kurtuldu. Üniversiteye dönmesine izin verilmese de dışarıdan sınavlara girerek hukuk eğitimine devam etti. 1891'de 21 yaşındayken St. Petersburg Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. Diplomasını aldığı gün devrimci mücadelenin okulundan mezun olduğunu hissediyordu. Çok kısa süre avukatlık yaptı. Çünkü bunun kendisine uygun olmadığını gördü. Mahkemeler halkın sorunlarını çözmekten çok mevcut düzenin devamını sağlıyordu. Yasal yollar köklü değişim isteyen bir devrimci için yeterli değildi. Bu dönemde okuma temposu olağanüstüydü. Marx ve Engels'in yanı sıra Rus Marksizminin öncülerinden Georgi Plekhanov'un yazılarını, Batı Avrupa'daki sosyalist liderlerin deneyimlerini inceledi. Yalnızca teoriyi öğrenmekle kalmıyor. İşçi hareketlerinin pratikte nasıl örgütlendiğini anlamaya çalışıyordu. Plekhanov'un öncü parti fikri Lenin'in örgüt anlayışına büyük etki etti. 1893'te 23 yaşındayken St. Petersburg'a taşındı. Burada kısa sürede sosyalist çevrelerle bağ kurdu. Akşamları işçilerin evlerinde veya gizli toplantılarda dersler veriyordu. Marx'ın fikirlerini örneklerle anlatıyordu. Bazen bu toplantılar bir fabrikanın kullanılmayan kömür deposunda, bazen de bir işçinin mutfağında, kapıların sıkıca kapatıldığı, pencerelerin gazetelerle kapatıldığı ortamlarda yapılıyordu. O yıllarda Rusya'daki fabrika koşulları çok ağırdı. Çalışma saatleri 12 ile 14 saat arasındaydı. Düşük ücretler, iş kazaları, güvenlik önlemlerinin olmaması. Lenin, işçilere yalnızca ekonomik haklarını değil, siyasi
iktidarı nasıl değiştirebileceklerini de anlatıyordu. Ücret artışı ve çalışma saatlerinin kısaltılması devrimci mücadelenin yalnızca başlangıç noktasıydı. Esas amaç işçi sınıfının iktidarı almasıydı. 1895'te 25 yaşındayken işçi sınıfının kurtuluşu için Mücadele Birliği adlı örgütü kurdu. Bu Marx'ın fikirlerini doğrudan işçilere taşımayı hedefleyen ilk ciddi yapıydı. Birlik grevlere destek veriyor, bildiriler dağıtıyor, illegal yayınlar çıkarıyordu. Örgütün adı işçiler arasında fısıltıyla yayılıyor, Çarlık polisi ise bu adı duymaktan bile rahatsız oluyordu. Aynı yıl İsviçre'ye giderek Plekhanov ve diğer Rus Marksistlerle buluştu. Plekhanov, Rusya'da Marksizmi sistematik bir biçimde savunan ilk önemli isimdi. Bu görüşmeler Lenin'in devrim stratejisini netleştirdi. Ama Rusya'ya döndüğünde polis takibinden kurtulamadı. Aralık 1895'te tutuklandı. Aylarca tek kişilik hücrede kaldı. Çarlık hapishaneleri yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da insanı yıpratmak üzerine tasarlanmıştı. Hücreler dar, pencereler küçüktü. Görüş günleri sınırlıydı. Kitap almak neredeyse imkansızdı. Günler kimseyle konuşmadan sadece duvarlara bakarak geçiyordu. Lenin bu sessizlikte bile kafasında tartışmalar yürütüyor, Marx'ın satırlarını ezberden tekrar ediyor, kendi yorumlarını kurguluyordu. Lenin bu yalnızlığı boş harcamadı. Kitaplar için resmi izin listesinde Marx ve Engels'in eserleri yer almıyordu. Fakat dışarıdan gelen mektuplara ustaca eklenmiş pasajlar sayesinde bu metinlere ulaşmayı başardı. Hücrede bu metinleri yeniden yazarak, yorumlayarak ileride kullanacağı devrim stratejilerini zihninde netleştirdi. 1897'de 2 yıllık tutukluluk süresinin ardından 3 yıl süreyle Sibirya'ya sürgün cezası aldı. Sürgün yeri Lena Nehri kıyısındaki Şuşensko köyüydü. Haritada başkentten binlerce kilometre ötede sert kışlarıyla bilinen izole bir bölge. Çarlık yönetimi muhalifleri buraya yollayarak hem toplumsal etkilerini kırmak hem de fiziksel olarak uzaklaştırmak istiyordu. Bu devrimciler için bir tür görünmez zincirdi. Şehirlerden uzak, iletişimden kopuk, moral bozucu bir ceza. Sürgün yolculuğu haftalar sürdü. Trenle başlayan yolculuk at arabalarıyla, kimi yerlerde yürüyerek devam etti. Ulaştığında karşısında birkaç yüz nüfuslu, kerpiç evlerin bulunduğu, kışın karla kaplanan bir köy buldu. Yazınsa sadece kısa bir tarım sezonuna izin veriyordu burası. Şuşensko yılları Lenin'in kişisel hayatında da önemli bir dönemeçti. Daha önce St. Petersburg'da tanıştığı Nadejda Krupskaya, işçi kadınlar arasında örgütlenme çalışmaları yapan genç bir devrimciydi. Lenin sürgüne gönderildikten sonra ona mektuplar yazmaya başladı. Çarlık yasalarına göre bir mahkumun yanına yalnızca eşi gidebiliyordu. Krupskaya, Lenin'e eşlik edebilmek için bu şartı kabul etti. 1898'de evlendiler. Bu evlilik aslında ömür boyu sürecek bir siyasi ortaklıktı. Krupskaya, Lenin'in hem en yakın yoldaşı hem de günlük çalışma düzeninin ayrılmaz parçası olacaktı. Onun dakik, titiz ve planlı yapısı Lenin'in yoğun okuma ve yazma temposunu sürdürebilmesi için büyük bir destek sağladı. Şuşensko'da Lenin köylülerin yaşamını yakından gözlemledi. Serfliğin kaldırılmasından 36 yıl geçmiş olmasına rağmen köyler hala borç yükü altındaydı. Çoğu verimsiz arazilerde çalışıyordu. Mir sistemi köylüleri kolektif olarak toprağa bağlı tutuyor, bireysel mülkiyeti engelliyordu. Bu sistem köylüleri yalnızca ekonomik olarak değil, düşünce biçimleri açısından da geleneksel kalıplara hapsediyordu. Değişime direnen bir toplumsal yapı yaratıyordu. Bu gözlemler Lenin'in köylü sorununa karşı yaklaşımını keskinleştirdi. Rusya'da köylüler devrimde önemli bir kitle olabilirdi. Ancak devrimin motoru olamazlardı. Devrim sanayileşmiş bölgelerde örgütlü işçi sınıfı tarafından yürütülmeliydi. Köylüler de bu harekete müttefik olarak katılmalıydı. Sürgün günlerinde Lenin ilk kapsamlı akademik çalışmasını tamamladı. Rusya'da Kapitalizmin Gelişimi adlı bu kitap 1899'da yayımlandığında tam 600 sayfalık dev bir eserdi. Lenin bu kitapta Marx'ın teorilerini Rusya gerçekliğine uyguluyordu. Köy köy dolaşarak topladığı verileri tablolarla, istatistiklerle sunuyordu. Kitapta örneğin bir köyde 100 aileden yalnızca 7'sinin köydeki sığırların yarısından fazlasına ve en iyi tarlalara sahip olduğu, geriye kalan 93 ailenin ise kimi zaman kendi yiyeceğini bile üretemediği rakamlarla gösteriliyordu. Mesela Saratov köyünde 100 aileden 5'inin tüm toprakların yarısına sahip olduğunu ortaya koyuyordu. Geriye kalan 95 ailenin nasıl yoksullaştığını rakamlarla anlatıyordu. Her sayfada yüzlerce veri vardı. Tahıl üretimi, hayvan sayıları, arazi dağılımı ve ücretli işçi kullanımı. Lenin bu verileri
kullanarak şu tespitleri yapıyordu. Rusya hala tarımsal ağırlıklı bir ülke olabilir ama sanayi hızla büyüyordu. Köylüler arasında ekonomik eşitsizlik artıyor. Bir kesim zenginleşip küçük toprak sahiplerine dönüşürken çoğunluk yoksullaşıyor ve işçileşiyordu. Yani devrimin öncüsü köylü değil, işçi sınıfı olmalıydı. Lenin hala sürgündeyken Mart 1898'de Minsk'te Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi kuruldu. Bu parti Marksist çizgide birleşik bir işçi partisi yaratma girişimiydi. Kongre küçük çaplı ama ağır polis baskısı altında yapıldı. Liderlerin çoğu kısa sürede tutuklandı. Lenin kongreye katılamadı. Ancak yazılarıyla partinin Marksist temelde şekillenmesinde etkili oldu. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Bolşevik ve Menşevik ayrılığı yaşanmadan önce tüm Marksistleri bir araya getiren ilk çatı örgüttü. 1900'de Lenin'in sürgün cezası sona erdi. 30 yaşındaydı artık. Krupskaya ile birlikte Rusya'ya döndü. Aklında tek bir hedef vardı. Avrupa'ya gidip Rus devrimci hareketini merkezileştirecek bir yayın organı kurmaktı. Lenin'e göre devrimci hareketin en büyük eksikliği dağınıklıktı. Farklı şehirlerdeki küçük gruplar kendi başlarına hareket ediyordu. Ortak bir strateji olmadan eylemler düzenliyorlardı. Bunun yerine tek merkezden yönetilen disiplinli bir örgüt gerekiyordu ve onu besleyecek düzenli bir yayın. Aynı yılın sonunda İsviçre üzerinden Almanya'nın Münih kentine geçti. Burada Rusya'daki Marksistleri tek bir çatı altında toplayacak, gizli bir gazete çıkarmak için hazırlıklara başlayacaktı. İskra Rusça'da kıvılcım demekti. Lenin'e göre küçük bir kıvılcım bile imparatorluğu sarsacak devrim ateşini başlatabilirdi. Lenin bu ismi özellikle seçmişti. Lenin, İskra'yı yalnızca bir haber gazetesi olarak görmüyordu. Bu gazete Rusya'nın dört bir yanındaki sosyalist grupları aynı ideolojik çizgiye çekecekti. Disiplinli bir örgütün sesi olacaktı. Yazılar hem işçilerin anlayabileceği kadar sade hem de Marksist teoriye uygun olacak kadar derin olmalıydı. Her yazı hem politik bilinç hem de pratik mücadele çağrısı taşıyacaktı. İskra'nın basımı tamamen gizli yürütülüyordu. Basılan sayılar sahte kitap kapakları veya ticari paketler içinde Rusya'ya sokuluyordu. Yeraltı basını böyle işliyordu. Kurye zincirleri öyle bir kurulmuştu ki her kurye yalnızca bir sonraki bağlantıyı biliyordu. Böylece polis birini yakalasa bile tüm ağı çözmesi imkansız hale geliyordu. Lenin gazetenin her sayısında örgüt disiplinini vurguluyordu. Merkeziyetçi bir parti modelini savunuyordu. İşçi sınıfının öncü rolünü anlatıyordu. Ona göre dağınık ya da gevşek yapılarda devrim yapılamazdı. Profesyonel devrimcilerden oluşan bir çekirdek kadro şarttı. Bu dönemde Lenin'in parti anlayışı netleşti. Parti üyesi yalnızca fikirleri benimseyen değil, aktif olarak görev yapan kişi olmalıydı. Kararlar yukarıdan aşağıya uygulanmalı, bireysel inisiyatif yerine kolektif disiplin öne çıkmalıydı. Yeraltı çalışmasının gerektirdiği gizlilik ve güvenlik kurallarına herkes uymalıydı. Bu anlayış o dönemde pek çok sosyalistin savunduğu daha gevşek ve kapsayıcı örgütlenme modeliyle çelişiyordu. Ancak Lenin, devrimci bir partinin profesyonel devrimciler ordusu gibi çalışması gerektiğine inanıyordu. 1903'te Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin ikinci kongresi Londra ve Brüksel'de iki aşamada toplandı. Kongrenin en hararetli tartışması parti üyesi tanımı üzerineydi. Lenin, üye tanımının sıkı olması gerektiğini savundu. Üye yalnızca programı onaylayan değil, örgüt içinde aktif görev alan kişi olmalıydı. Julius Martov ise daha esnek bir tanımdan yanaydı. Maddi destek veren ya da sempati duyanların da üye sayılması gerektiğini söylüyordu. Oylamada Lenin'in önerisi kıl payı kabul edildi. Bu noktadan sonra Lenin'in grubuna Bolşevikler denildi. Rusça'da Bolşevikler çoğunlukçular anlamına geliyordu. Martov'un tarafına ise Menşevikler deniliyordu. Yani azınlıkçılar. İsimlerin ironiyle çakışması, yani Bolşeviklerin kısa sürede azınlığa düşmesi, Rus siyasetinde yıllarca hatırlanacak bir anekdot oldu. Görünüşte teknik bir tanım farkı gibi duran bu ayrılık aslında stratejik bir uçurumdu. Bolşevikler devrimi disiplinli ve merkeziyetçi bir partiyle gerçekleştirmek istiyordu. Menşevikler gevşek örgütlenmelerden yanaydı ve burjuvazinin de devrimde rol oynayabileceğine inanıyordu. Lenin, Menşevik yaklaşımın devrimi zayıflatacağını düşünüyordu. Ona göre iktidarı almak için irade tek bir merkezden yönlendirilmeliydi. Disiplin bozulmamalıydı. 1904'te Rusya, Japonya ile savaşa girdi. Bu çatışma tarihe Rus-Japon Savaşı olarak geçti. Çar yönetimi bu savaşı kolay bir zafer olarak görüyordu. Ancak işler ters gitti.
etti. Rus ordusu cephelerde ağır yenilgiler aldı. Askeri başarısızlık halkın Çar'a olan güvenini sarstı. Ekonomik kriz derinleşti. Şehirlerde işçiler, köylerde köylüler huzursuzdu. Bu gerginlik büyük bir toplumsal patlamanın zeminini hazırlıyordu. Gazeteler cepheden gelen yenilgileri saklamaya çalışsa da söylentiler işçiler arasında hızla yayılıyor. Her yeni haber Çar artık bizi koruyamıyor fikrini güçlendiriyordu. 22 Ocak 1905 Pazar günü. St. Petersburg'da on binlerce kişi kışlık saraya yürüdü. Yürüyüş işçilerin lideri Papaz Georgi Gapo'nun çağrısıyla başlamıştı. Ellerinde dini ikonlar, Çar'ın portreleri ve dilekçeleri vardı. Amaç sorunlarını doğrudan Çar'a iletmekti. Talepler arasında çalışma saatlerinin kısaltılması, ücretlerin artırılması, ifade özgürlüğü ve 8 saatlik iş günü vardı. Kalabalığın içinde çocuklar, yaşlılar ve kadınlar da vardı. Çoğu yanlarına azık bohçaları almış, saatler sürecek yürüyüşe hazırlanmıştı. Ancak saray muhafızları kalabalığa ateş açtı. Resmi rakamlara göre yüzlerce, tanıkların anlattığına göre ise binlerce kişi öldü. Bu olay tarihe kanlı pazar olarak geçti. Çar II. Nikolay'a karşı güven tamamen sarsıldı. Halkın gözünde halkın babası imajı bir günde çöktü. Kanlı pazarın ardından grevler, köylü ayaklanmaları ve asker isyanları ülkenin dört bir yanına yayıldı. İlk kez Sovyetler ortaya çıktı. Sovyet, Rusça'da konsey demek. İşçiler kendi temsilcilerini seçiyor, üretimden greve kadar her konuda ortak karar alıyordu. Bu yapılar merkezi hükümetin dışında halkın kendi yönetim organları olarak görülüyordu. Lenin o sırada İsviçre'deydi. 35 yaşındaydı. Haberleri alınca Rusya'ya dönmek istedi. Ancak polis takibi yüzünden bu kısa süreli oldu. Yazılarında Sovyetleri işçi sınıfının iktidar organı olarak tanımladı ve desteklenmesi gerektiğini savundu. 1905'teki devrim dalgası Çar'ı tavizler vermeye zorladı. Aslında kanlı pazar olayları devrimin başlangıcıydı. Çar geri adım atarak bir parlamento kurdu. Bu parlamentonun adı Duma'ydı. Duma, Çar'ın ilan ettiği yeni yasama organıydı. Ancak yetkileri sınırlıydı. Basın üzerindeki sansür kısmen kaldırıldı. Ancak Lenin bunları geçici ve yetersiz gördü. Ona göre gerçek iktidar değişikliği ancak silahlı ayaklanma ile mümkün olabilirdi. Aralık 1905'te Moskova'da işçiler silahlı ayaklanma başlattı. Kızıl Muhafızlar, yani Bolşeviklerin silahlı işçi birlikleri barikatlar kurdu. Polis ve orduyla çatıştı. Ancak Çarlık kuvvetleri ağır silahlarla bastırdı. Yüzlerce kişi öldü, binlercesi tutuklandı. Moskova sokaklarında günlerce süren çatışmalardan geriye yıkılmış tramvay hatları, kurşun izleriyle dolu duvarlar ve kül yığınları kaldı. Lenin için bu yenilgi önemli bir ders oldu. Kendiliğinden patlayan halk hareketleri merkezi bir plan ve disiplinli bir liderlik olmadan başarıya ulaşamazdı. 1905 deneyimi onun 1917'de izleyeceği taktiklerin temelini oluşturacaktı. 1905 devriminin bastırılmasıyla Rusya'da sert bir gericilik dönemi başladı. Çar II. Nikolay devrimci dalgayı kırmak için hem güvenlik güçlerinin yetkilerini genişletti hem de yasaları ağırlaştırdı. Dışarıdan bakıldığında Duma hala var gibiydi ama yetkileri o kadar kısıtlıydı ki neredeyse hiçbir siyasi anlam taşımıyordu. Basın üzerindeki gevşemeler geri alındı. Grevler yasaklandı. Siyasi toplantılar, mitingler, gösteriler hepsi yasaklandı. Lenin için bu dönem geri çekilme ama dağılmama dönemi demekti. Açık ve silahlı bir mücadele artık neredeyse imkansızdı. Fakat yeraltı örgütlenmesini korumak hala mümkündü. Bolşevik liderler bu dönemde yeraltı matbaalarını daha da geliştirdi. Gazete basımı artık bodrumlarda, hatta kimi zaman ahırlarda, saman balyalarının arkasında saklanan makinelerde yapılıyordu. 1906'da Lenin Finlandiya'ya geçti. O dönemde Finlandiya hala Rus İmparatorluğu'na bağlıydı. Ancak özerk statüsü sayesinde polis baskısı daha hafifti. Buradan gizlice St. Petersburg'a gidip gelebiliyor, Bolşevik kadrolarla yüz yüze toplantılar yapabiliyordu. Lenin'in bu dönemde Finlandiya'yı seçmesinin bir sebebi de Helsinki ve çevresinde aktif bir işçi hareketinin olmasıydı. Bu hem güvenli bir üs hem de örgütlenme alanı sağlıyordu. 1907'de Londra'da toplanan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 5. Kongresine katıldı. Bu kongrede Menşevikler hala çoğunluktaydı. Lenin, Bolşeviklerin örgütsel bağımsızlığını güçlendirmeye çalıştı. Ancak parti genel kararlarında istediğini tam olarak elde edemedi. Kongre salonunda Bolşevik ve Menşevik delegelerle saatler süren tartışmalar yaşandı. Hatta taraflar birbirlerini devrimi baltalamakla suçladı. 1905 yenilgisinin ardından devrimci hareket zayıflamıştı. Polis baskınları arttı. Bolşeviklerin yerel örgütleri birbiri ardına dağıtıldı. Yüzlerce militan tutuklandı. 1907'den sonra Lenin'in hayatı çoğunlukla Avrupa'da geçen göçmen yıllarına dönüştü. Cenevre, Paris, Londra,
toprağı. Fakat Avrupa'da olduğu dönemde Rusya ile bağını hiç koparmadı. Gizli kuryeler aracılığıyla talimat gönderdi. Yazılarını yeraltı basın üzerinden ülkeye soktu. Krupskaya bu dönemde de Lenin'in en büyük destekçisiydi. Şifreli gelen mektupları çözüyor, dışarıya gidecek yazıları yeniden şifreleyerek güvenli şekilde gönderiyordu. Bu dönemde Lenin'in en büyük önceliği Bolşeviklerin maddi kaynaklarını ve bağımsız basın organlarını ayakta tutmaktı. Devrimci faaliyetler için para bulmak zordu. Bu nedenle parti içinde ekspropriasya adı verilen yöntemle, yani banka ve tren soygunlarıyla finansman sağlandı. Bolşeviklerin yasa dışı yollardan para elde etme stratejisiydi. Lenin doğrudan bu eylemleri organize etmese de elde edilen gelirin partiye aktarılmasını savundu. Bu yöntem parti içinde bile tartışma yarattı. Bazı Bolşevikler soygunun devrimci meşruiyetini sorguladı. Ancak Lenin devrim için her kaynağın kullanılabileceğini savundu. Yazılarında sürekli iki stratejik noktayı vurguladı. Birincisi devrim gelene kadar örgüt disiplinini korumak. İkincisi yasal olanakları kullanarak kitlelere ulaşmak. Bu Lenin'in ifadesiyle çifte taktik demekti. Bir yandan yeraltı faaliyetlerini sürdürmek, diğer yandan Duma seçimlerine katılmak, sendikalarda yer almak, işçi kulüplerinde etkin olmak gibi yarı legal yöntemlerle propaganda yapmak. 1906'dan itibaren Çar sınırlı yetkilere sahip Duma'yı topladı. Lenin bu meclisi devrim için bir araç olarak görüyordu. Bolşevikler seçimlere katılarak işçi sınıfının taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Duma kürsüsü Lenin için bir amaç değil, propaganda platformuydu. Menşevikler ise Duma'yı daha fazla önemseyerek devrimin meclis içi reformlarla ilerleyebileceğini düşündü. Bu iki grup arasındaki taktik farkını daha da belirginleştirdi. Duma'daki Bolşevik temsilciler kürsüde açıkça Çar yönetimini eleştiriyor, işçilerin sorunlarını yüksek sesle dile getiriyor. Bu konuşmalar stenograflar tarafından kaydedilip gizlice fabrikalara ulaştırılıyordu. Nisan 1912'de Sibirya'daki Lena altın madenlerinde çalışan işçiler greve gitti. Düşük ücret, ağır çalışma koşulları ve kötü barınma şartları nedeniyle başlayan bu grev Rus işçi hareketinin en büyük eylemlerinden birine dönüştü. Çarlık askerleri grevci işçilere ateş açtı. Resmi rakamlara göre onlarca, tanıkların anlattıklarına göre ise yüzlerce kişi öldü. Bu olay tarihe Lena katliamı olarak geçti. O gün Lena Nehri kıyısında karların erimesiyle açığa çıkan toprak işçilerin kanıyla karıştı. Bu görüntü ülkenin dört bir yanına yayılan öfkenin sembolü oldu. Lena katliamı ülke çapında büyük bir öfke yarattı. Petrograd'dan Odessa'ya, Bakü'den Varşova'ya kadar yüzlerce şehirde işçiler iş bırakma eylemleri yaptı. Lena için intikam sloganları duvarlara yazıldı. Lenin bu öfkenin örgütlü bir güce dönüştürülmesi gerektiğini düşündü. Aynı yıl Pravda gazetesini çıkardı. Pravda Rusça'da hakikat demek. Bu Bolşeviklerin açık kimlikle yayınladığı ilk yasal gazete oldu. Doğrudan işçilere sesleniyordu. Fabrika haberleri, grev bilgileri, işçi hakları ve Marksist yorumlar. Gazete defalarca kapatıldı ama farklı isimlerde yeniden çıkartıldı. İlk sayısı yalnızca birkaç bin satarken birkaç ay içinde tirajı 10 binlere ulaştı. Bu dönemin yeraltı basını için olağanüstü bir sayıydı. Lenin'in bu stratejisi sonuç verdi. Bolşevikler Menşeviklere kıyasla işçi sınıfı içinde daha güçlü bir etki kazandı. 1912'nin sonunda artık sadece bir siyasi fraksiyonun adı değil, mücadele azminin simgesi haline gelmişti. 1912'den 1914'e kadar Rusya'da grevler ard arda patladı. İşçiler yalnızca ücret artışı değil, aynı zamanda iş güvenliği, daha kısa çalışma saatleri ve sendikal haklar talep ediyordu. St. Petersburg'un sanayi mahallelerinde fabrikalar sık sık üretim durduruyor, sokaklarda grev pankartlarıyla yürüyen işçi grupları görülüyordu. Polis devriyeleri bu yürüyüşleri dağıtmak için sürekli hazır bekliyordu. Lenin yaklaşan bir toplumsal patlamanın işaretlerini görüyordu. Ama bu kez 1905'teki gibi hazırlıksız yakalanmak istemiyordu. Bolşevikler hem yer altında hem de yasal alanda örgütlenmelerini güçlendirdi. Tam bu sırada dünya başka bir krize sürükleniyordu. Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'ı savaş ilanıyla başlayan bölgesel kriz domino taşı gibi tüm Avrupa'ya yayıldı. Kısa süre içinde Birinci Dünya Savaşı patladı. Rusya, Fransa ve İngiltere'nin oluşturduğu İtilaf Devletleri cephesinde Almanya ve Avusturya Macaristan'a karşı savaşa girdi. Savaş ilanı Petrograd sokaklarında yurtsever gösterilerle karşılandı. Ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalıklar savaşın birkaç ayda biteceğini zannediyordu. Çar yönetimi savaşı vatan savunması olarak tanıttı. Resmi propaganda, ulusal birlik çağrıları, kilise ayinleri ve yurtsever marşlarla destekleniyordu. Menşeviklerin büyük bölümünü sosyalist devrimciler, yani Narodnik geleneğinden gelen köylü temelli devrimcilerdi. Aynı zamanda liberaller de bu propagandaya uydu. Savaşı desteklediler. Gazeteler cepheye giden askerlerin fotoğraflarını yayımlıyor, onurlu görev vurgusu yapıyordu. Ancak bu görüntülerin ardında milyonlarca
milyonlarca köylü gencin ölüm yolculuğuna çıktığı gerçeği gizleniyordu. Lenin ise tamamen karşı bir pozisyon aldı. 44 yaşındaydı ve ona göre bu savaş halkın özgürlüğü için değildi. Büyük güçlerin pazar ve sömürge paylaşımı için yürütülen bir emperyalist savaştı. 1914'te İsviçre'ye geçen Lenin, savaş karşıtı sosyalistlerle temas kurmaya çalıştı. Ancak gördüğü manzara moral bozucuydu. Avrupa'nın en güçlü sosyalist partileri bile kendi hükümetlerinin savaş bütçesine onay vermişti. Örneğin Marx'ın memleketindeki Alman Sosyal Demokrat Partisi bile savaş kredilerine evet oyu vermişti. Bu durum Lenin'e göre yalnızca bir taktik hatası değil, sosyalist enternasyonel fikrine ihanetti. Lenin bunu tam anlamıyla bir ihanet olarak gördü. Ona göre işçi sınıfı kendi hükümetinin yanında savaşmak yerine onu devirmeliydi. Bu yüzden radikal bir çağrı yaptı. Emperyalist savaşı iç savaşa çevirin. Yani işçiler cephede birbirini öldürmek yerine kendi ülkelerindeki iktidarı hedef almalıydı. 1915'te İsviçre'nin küçük Zimmerwald köyünde savaş karşıtı sosyalistler bir araya geldi. Çoğunluk savaşa karşı çıkıyor ama yalnızca barış çağrısıyla yetinmek istiyordu. Lenin ise azınlık bir grup içinde yalnızca barış istemenin yetmeyeceğini savunuyordu. Savaşın ancak devrimle sona erebileceğini söyledi. Zimmerwald konferansında Lenin, Zimmerwald solu olarak anılacak bir fraksiyonun liderliğini üstlendi. Bu grup savaşı durdurmak için tek yolun kapitalist sistemi yıkmak olduğunu savunuyordu. Bu tavır o dönem birçok sosyaliste bile fazla radikal geldi. Ama Lenin, Bolşeviklerin savaş politikası için bu çizgiyi temel aldı. Bir yıl sonra İsviçre'nin Kintal kasabasında ikinci bir toplantı yapıldı. Lenin yine aynı görüşteydi. Savaş, kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizmin doğal sonucuydu. Bu düzen ortadan kalkmadıkça savaşlar bitmeyecekti. Lenin savaşın ortasında çatışmanın ekonomik nedenlerini açıklamak için en önemli teorik eserlerinden birini yazdı. Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aşaması adlı bu kitap 1916'da tamamlandı. 46 yaşındayken yazdığı bu eser, onun olgunluk döneminin en önemli teorik çalışmasıydı. Lenin bu kitabında dönemin dünya haritasını ve ticaret yollarını analiz ediyor, Britanya, Fransa ve Almanya gibi güçlerin sömürgeler üzerindeki rekabetini ayrıntılı rakamlarla ortaya koyuyordu. Kitapta şunları savunuyordu. Kapitalizm olgunlaştığında tekelci şirketler ortaya çıkar. Sanayi sermayesiyle banka sermayesi birleşir. Banka ve sanayi patronlarının birleşmesinden mali oligarşi doğar. Bu dev sermaye dünya pazarlarını ve kaynaklarını paylaşmak için devletleri savaşa sürükler. Emperyalist çağda savaşlar kaçınılmazdır. Lenin'e göre bu aşama kapitalizmin son evresiydi ve işçi sınıfının yapacağı devrimlerle sona erdirilmeliydi. Lenin bu kitabı yazarken yalnızca teorik bir analiz yapmak istemedi. Aynı zamanda Bolşeviklere savaş koşullarında nasıl bir devrim stratejisi izlenmesi gerektiğini gösteren bir el kitabı hazırlıyordu. 1917 başında Rusya'da durum felakete yakındı. Cephede milyonlarca asker ölmüştü. Şehirlerde ise gıda kıtlığı baş göstermişti. Temel tüketim maddeleri karneye bağlanmıştı. Enflasyon hızla artıyordu. Petrograd'ın ekmek kuyrukları sabahın karanlığında başlıyor. Çoğu zaman öğlen olmadan depolar boşalıyordu. İnsanlar soğukta saatlerce bekledikten sonra elleri boş dönüyordu. Şubat ayında Petrograd'da, yani o dönemde St. Petersburg'un savaş döneminde kullanılan ismi, kadın işçilerin ekmek talebiyle başlattığı grev kısa sürede yüz binlerin katıldığı genel bir ayaklanmaya dönüştü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan bu yürüyüş başta polis tarafından hafife alındı ama birkaç gün içinde işçiler, öğrenciler ve askerler de katıldı. Askerler halka ateş açmak yerine isyancılara katıldı. Bu Çar'ın otoritesinin tamamen çöktüğü andı. Çar 2. Nikolay tahttan çekildi. Yerine geçici hükümet kuruldu. Geçici hükümet monarşinin yıkılmasından sonra parlamenter ve demokratik bir yönetim kurmayı amaçlayan ancak savaşın devamını savunan bir koalisyondu. Lenin bu haberi İsviçre'de aldı. 47 yaşındaydı ve hemen Rusya'ya dönmek istedi. Ancak savaş hala sürdüğü için normal yollar kapalıydı. Almanya, Rusya'daki istikrarsızlığın kendi lehine olacağını bildiği için Lenin ve yoldaşlarının mühürlü bir trenle Almanya topraklarından geçmesine izin verdi. Bu yolculuk ileride Lenin'e Alman ajanı suçlamalarının yöneltilmesine sebep olacaktı. Ama Lenin için önemli olan devrim sürecine bizzat katılmaktı. Nisan 1917'de Petrograd'a ulaştığında işçiler ve askerler tarafından coşkuyla karşılandı. İlk konuşmasında geçici hükümete hiçbir destek verilmemesi gerektiğini söyledi. Çok kısa sürede Nisan tezleri olarak bilinen programını açıkladı. Nisan tezleri Bolşeviklerin 1917'deki stratejik yol haritasıydı ve maddeler halinde şunları içeriyordu. Savaş derhal
derhal sona erdirilmeli. Tüm iktidar Sovyetlere geçmeli. Toprak köylü komitelerine devredilmeli. Bankalar devletleştirilmeli. İşçi sınıfı burjuvazi ile ittifak kurmamalı. Lenin bu maddeleri açıkladığında salondaki bazı yoldaşları bile şaşkına dönmüştü. Çünkü geçici hükümete en azından geçici de olsa destek verilmesi gerektiğini düşünen Bolşevikler vardı. Sovyet burada yine kilit bir kavramdı. İşçilerin, askerlerin ve köylülerin doğrudan temsil edildiği, karar alma yetkisine sahip konseyler. Lenin'e göre gerçek iktidar bu Sovyetlerde olmalıydı. Geçici hükümette değil. Bu tezler Rusya'daki tüm siyasi çevrelerde şok etkisi yarattı. Menşevikler ve sosyalist devrimciler geçici hükümetin demokratik reformlar getireceğine inanıyordu. Lenin ise bu hükümeti burjuvazinin halkı oylaması olarak görüyordu. Ona göre savaş devam ettiği sürece halkın ekmek, barış ve özgürlük talepleri karşılanamazdı. Geçici hükümet cephede saldırı politikalarını sürdürdü. Ancak askerlerin morali çökmüştü. Firarlar artmış, orduda disiplin kalmamıştı. Şehirlerde enflasyon ve gıda kıtlığı büyüyor, işçiler grev üstüne grev yapıyordu. Temmuz 1917'de Petrograd'da büyük bir gösteri patlak verdi. İşçiler ve askerler tüm iktidar Sovyetlere sloganıyla sokaklara döküldü. Bu slogan Bolşeviklerin etkisini açıkça gösteriyordu. Ancak Lenin ve parti yönetimi henüz silahlı bir ayaklanma için erken olduğunu düşünüyordu. Gösteriler büyüyünce geçici hükümet sert müdahale etti. Olaylar Bolşevik darbe girişimi olarak ilan edildi. Parti liderlerine tutuklama kararı çıkarıldı. Pravda gazetesi kapatıldı. Lenin de tutuklanmamak için Finlandiya'ya kaçmak zorunda kaldı. Krupskaya, Lenin'in saklandığı adresin güvenliği için sürekli yer değiştiriyor, ona gizlice yiyecek ve mektuplaştırıyordu. Bu dönemde saklandığı yerde Devlet ve Devrim adlı eserini kaleme aldı. Kitap tam bitmemiş bir eserdi aslında. Lenin 6 bölüm planlamıştı ama devrim patlayınca yarıda kalmıştı. Yine de yazabildiği bölümler bile Bolşeviklerin iktidar anlayışının teorik temel taşlarından biri oldu. Kitapta sosyalist bir devlette iktidarın işçi konseylerinde yani Sovyetlerde toplanması gerektiğini savunuyordu. Burjuva devlet aygıtı parçalanmalı. Yerine silahlı işçilerin oluşturduğu yeni bir yapı kurulmalıydı. Ağustos 1917'de Rus ordusunun başkomutanı General Lev Kornilov Petrograd'a yürüyerek geçici hükümeti devirmeye kalkıştı. Kornilov'un hedefi Bolşevikleri ve radikal işçi hareketlerini ezerek güçlü bir askeri diktatörlük kurmaktı. Geçici hükümetin başındaki Alexander Kerensky darbe tehlikesi karşısında Bolşeviklerden yardım istedi. Bolşevikler işçileri ve askerleri hızla örgütledi. Demiryolu işçileri rayları söktü. Köprüler kapatıldı. Propagandacılar Kornilov'un askerlerini ikna ederek birliklerin çözülmesini sağladı. Sonuçta Kornilov'un birlikleri Petrograd'a ulaşamadan dağıldı. Bu olay Bolşeviklerin hem sokakta hem de orduda ne kadar etkili bir örgüt ağına sahip olduklarını kanıtladı. Bu olay Bolşeviklere iki büyük avantaj sağladı. Halk onları Çar yanlısı bir askeri diktatörlüğe karşı savunucu olarak gördü. Sovyetlerdeki sandalye sayıları hızla arttı. Eylül 1917'de hem Petrograd hem de Moskova Sovyetlerinde çoğunluğu kazandılar. Eylül ayında Lenin, Finlandiya'daki gizli saklanma yerinden partiye sürekli mektuplar göndererek ayaklanma çağrısı yaptı. Parti içinde bu konuda çok ciddi tartışmalar yaşandı. Grigori Zinoviev ve Lev Kamenev ayaklanmanın erken olacağını savunuyordu. Önce kurucu meclis seçimlerini beklemek gerektiğini düşünüyorlardı. Lenin ise beklemenin karşı devrimci güçlere zaman kazandıracağını düşünüyordu. Lev Troçki, Petrograd Sovyeti Başkanı olarak askeri hazırlıkların hızlandırılmasını üstlendi. Troçki'nin önderliğinde askeri devrimci komite kuruldu. Resmi olarak Petrograd'ın savunmasını organize eden bir organ gibi görünse de gerçekte yaklaşan Bolşevik ayaklanmasının fiili karargahıydı. Komite, Kızıl Muhafızları ve Petrograd garnizonundaki devrimci askerleri koordine ediyor, stratejik noktaların ele geçirilmesi planlarını yapıyordu. 24 Ekim gecesi Bolşevik milisler sessizce harekete geçti. Aslında bu tarih yeni takvime göre 6 Kasım. Köprüler, tren istasyonları, posta ve telgraf merkezleri, devlet binaları tek kurşun atmadan ele geçirildi. 25 Ekim sabahı yani yeni takvimle 7 Kasım Petrograd'da geçici hükümetin elinde yalnızca Kışlık Saray kalmıştı. Gece yarısına doğru Aurora kruvazörü devrimin başlangıç işareti olarak top ateşi yaptı. Kızıl Muhafızlar saraya girdi. Hiçbir direniş göstermeyen geçici hükümet üyelerini tutukladı. Aurora'nın attığı top mermisi tarihin en çok hatırlanan işaret atışlarından biri oldu. Mermi saraya zarar vermedi ama devrimin sembolü haline geldi. Ertesi gün Lenin 2. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'nde yeni hükümeti ilan etti. Sovyetler Konseyi Halk Komiserleri. Başkanlığı Lenin üstlendi. İlk kararlar şunlardı. Barış dekretiyle savaşa derhal son verilmesi çağrısı. Toprak dekretiyle tüm toprakların köylü komitelerine devri. İşçi denetimi kararnamesiyle fabrikalarda
üretimin işçiler tarafından kontrol edilmesi. Ekim devrimi Rusya'da ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Destekleyenler bunu işçi sınıfının ilk zaferi olarak gördü. Karşı çıkanlarsa Bolşevikleri darbe yapmakla suçladı. Lenin için artık geri dönüş yoktu. İktidar ellerindeydi. Asıl soru bu iktidarı iç savaş, dış müdahale ve ekonomik çöküş ortamında nasıl koruyacaklarıydı. Ekim devriminden sonra Rusya'da artık iktidar Sovyetlerin elindeydi. Ancak ülke savaşın ortasındaydı. Cephelerde Alman orduları hala ilerliyordu. Lenin'in önceliği savaşı hemen bitirerek yeni rejimin nefes almasını sağlamaktı. Bolşevikler iktidara geldiğinde Petrograd'a yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta Alman top sesleri duyuluyordu. Kasım 1917'de Lenin Almanya ile ateşkes görüşmelerinin başlatılması talimatını verdi. Bu cephedeki askerler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Çünkü 3 yıldır süren savaş milyonlarca Rus askerini cephede tüketmişti. Ancak Bolşeviklerin içindeki sol kanat, özellikle Buharin ve sol komünistler devrimci savaşa devam edilmesini savunuyordu. Onlara göre sosyalist bir hükümet emperyalistlerle barış yapmamalıydı. Lenin ise bu fikri gerçekçi bulmuyordu. Eğer şimdi savaşa devam edersek devrimimizi kaybederiz diyordu. Aralık 1917'de Brest-Litovsk'ta Alman heyetiyle görüşmeler başladı. Sovyet delegasyonunun başında eski Çar ordusu subayı olan ama devrimden sonra Bolşeviklere katılan Adolf Joff vardı. Troçki ise Dışişleri Komiseri olarak sonradan heyete katıldı. Almanlar masaya sert şartlarla oturdu. Rusya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Belarus ve Ukrayna'dan çekilecek. Bu bölgeler Alman nüfuzuna bırakılacaktı. Bu milyonlarca insanın ve devasa tarım arazilerinin kaybı demekti. Lenin bu şartların ağır olduğunu biliyordu ama devrimin ayakta kalması için kabul edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Troçki ise ne savaş ne barış taktiğini uyguladı. Müzakereleri uzatarak zaman kazanmak istedi. Sovyetler barışı imzalamayacak ama savaşa da devam etmeyecekti. Ancak bu taktik ters tepti. Şubat 1918'de Alman ordusu Doğu cephesinde büyük bir saldırı başlattı. Karşılarında ciddi bir direniş olmadığı için birkaç gün içinde yüzlerce kilometre ilerlediler. Petrograd'a yaklaşmaları üzerine Lenin acilen barışın imzalanmasını istedi. Parti içinde bu konuda hararetli tartışmalar yaşandı. Merkez Komite oylamasında Lenin yalnızca bir oy farkla Brest-Litovsk Anlaşması'nın imzalanmasını kabul ettirdi. Bu Lenin'in siyasi hayatındaki en zorlu kararlardan biriydi. Sol komünistler Lenin'i devrime ihanetle suçladı. Lenin ise bizim için bir an bile nefes almak bütün topraklarımızı kaybetmekten daha değerlidir. Çünkü o nefesle yeniden güçleneceğiz diyordu. 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması imzalandı. Sovyetler devasa topraklar kaybetti ama savaş sona erdi. Lenin'in umudu Batı Avrupa'da devrimlerin patlak vermesiydi. Özellikle Almanya'da işçi ayaklanmalarının Sovyet Rusya'yı yalnızlıktan kurtaracağını düşünüyordu. Ancak bu beklenti kısa vadede gerçekleşmedi. Barış imzalanır imzalanmaz yeni bir tehdit belirdi. İç savaş. Eski Çarlık subayları, monarşist güçler, liberaller, milliyetçiler ve yabancı devletlerin desteklediği karşı devrimci ordular, yani Beyaz Ordu, ülkenin dört bir yanında isyanlar başlattı. Karşılarında ise Bolşeviklerin öncülük ettiği Kızıl Ordu vardı. Kızıl Ordu'nun komutanlığına Troçki getirildi. Eski bir devrimci gazeteci olan Troçki, kısa sürede disiplinli, merkezi komuta zincirine sahip bir ordu kurdu. Eski Çar subaylarını da askeri uzman olarak görevlendirdi. Ama onların sadakatini garanti altına almak için ailelerini rehin tuttu. İç savaş, ideolojik olduğu kadar jeopolitik bir çatışmaydı. İngiltere, Fransa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri Sovyet iktidarını devirmek için Beyaz Ordu'yu silah ve parayla destekledi. Sibirya'dan Japonlar, güneyden İngiliz ve Fransız birlikleri, kuzeyden Amerikalılar çıkarma yaptı. Bu Sovyetler açısından yalnızca iç savaş değil, aynı zamanda uluslararası bir savaş demekti. 1918 yazında Bolşevikler, kendi denetimlerinde olmayan bölgelerdeki Çar ailesinin bir karşı devrim sembolüne dönüşmesinden endişe ediyordu. Temmuz ayında Yekaterinburg'da Romanov ailesi gizlice infaz edildi. Batı'da Bolşeviklere karşı propagandada güçlü bir malzeme olarak kullanıldı. Lenin, iç savaş yıllarında devlet aygıtını tamamen yeniden örgütledi. ÇK, yani Olağanüstü Komisyon adı verilen gizli polis teşkilatı kuruldu. ÇK, karşı devrimci olarak görülen kişileri tutukluyor, sorguluyor
ve çoğu zaman idam ediyordu. Petrograd ve Moskova'daki fabrikalar savaş ekonomisine geçirildi. Tüm üretim Kızıl Ordu'nun ihtiyaçlarına göre planlandı. Gıda sıkıntısı büyüdü, köylerden zorla tahıl toplandı. Bu politika kırsalda büyük hoşnutsuzluk yarattı. Ancak Lenin'e göre devrim savaşın ortasında başka türlü ayakta kalamazdı. 1919'a gelindiğinde iç savaş ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Ama Kızıl Ordu, Troçki'nin sert disiplini, işçilerin desteği ve Beyaz Ordu'nun parçalı yapısı sayesinde üstünlük sağlamaya başladı. Lenin savaşın seyrini her gün merkez komite toplantılarında harita üzerinden takip ediyor, cephelerden gelen telgrafları bizzat inceliyordu. İç savaş Sovyet iktidarını sertleştirdi. Lenin için devrim artık yalnızca bir siyasi dönüşüm değil, hayatta kalma mücadelesiydi. 1920'ye gelindiğinde iç savaş hala sürüyordu. Ama dengeler artık Kızıl Ordu lehine dönmüştü. Troçki'nin sert disiplini, demir yolları üzerinden hızlı birlik sevkiyatı ve Beyaz Ordu'nun ideolojik olarak parçalanmış yapısı Bolşeviklerin üstünlük sağlamasında belirleyici oldu. Beyaz Ordu'nun içinde monarşistler, liberaller, milliyetçiler, hatta sosyalist unsurlar da vardı. Bu farklı gruplar ortak bir amaç üzerinde birleşmekte zorlanıyordu. Batılı devletlerin askeri desteği de yavaş yavaş azaldı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yorgun düşen Avrupa, Sovyet Rusya'ya karşı uzun vadeli bir savaş yürütecek durumda değildi. 1920'nin sonuna doğru Kızıl Ordu, Beyaz Ordu'nun ana kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. 1921'e gelindiğinde ise iç savaş resmen sona erdi. Ancak bu zaferin bedeli ağırdı. Ülke ekonomik ve toplumsal olarak harabeye dönmüştü. Sanayi üretimi savaş öncesinin yarısına düşmüştü. Tarımsal üretim ise daha da kötü durumdaydı. Demiryolu hatlarının çoğu tahrip olmuş, fabrikalar makinelerinden yoksun kalmış, şehirler açlıkla boğuşur hale gelmişti. Bolşevikler iç savaş sırasında savaş komünizmi olarak adlandırılan ekonomik politikayı uygulamıştı. Bu politika özel ticaretin yasaklanması, tüm üretim araçlarının devletleştirilmesi, köylülerin ürünlerine el konulması ve işçilerin çalışma yerlerinin değiştirilmesi gibi özgürlüklerin kısıtlanması gibi sert önlemler içeriyordu. Amaç tüm kaynakların Kızıl Ordu'nun ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesiydi. Savaş komünizmi askeri açıdan başarılı olsa da ekonomik olarak yıkıcı sonuçlar doğurdu. Köylüler zorla tahıl toplandığı için ekim yapmayı azalttı. Şehirlerde açlık krizi yaşandı. 1921 kışında Petrograd'da ve Moskova'da binlerce insan açlıktan öldü. Volga bölgesinde ise büyük bir kıtlık baş gösterdi. İnsanlar hayatta kalabilmek için hayvan derisi, ağaç kabuğu ve hatta ölü hayvan leşlerini yemek zorunda kaldı. Bu koşullar halkın Bolşevik iktidarına karşı desteğini azalttı. En keskin uyarı Kronstadt ayaklanması oldu. Mart 1921'de Petrograd'ın karşısındaki deniz üstünde görevli denizciler Sovyetler iktidarı sloganıyla yola çıkmış ama Bolşeviklerin baskıcı politikalarına karşı hoşnutsuz hale gelmişti. Onlar devrimden beklentilerinin özgür Sovyetler, ifade özgürlüğü ve köylülerin kendi ürünleri üzerinde tasarruf hakkı olduğunu hatırlatıyorlardı. Kronstadt denizcileri Bolşeviklerin iktidarı tek elde topladıklarını ve halkın iradesini bastırdıklarını savunuyordu. Ayaklanma kısa sürede yüzlerce kişinin katıldığı silahlı bir isyana dönüştü. Lenin ve Troçki bu isyanı karşı devrimci bir tehdit olarak değerlendirdi. Troçki'nin komutasındaki Kızıl Ordu birlikleri donmuş deniz üzerinden yürüyerek üssü kuşattı. Çatışmalar sonucunda ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı. Yüzlerce denizci öldürüldü. Kronstadt ayaklanması Lenin için bir dönüm noktası oldu. İç savaş sona ermişti ama devrimi ayakta tutabilmek için halkın desteğini yeniden kazanmak gerekiyordu. Mart 1921'de yapılan 10. Parti Kongresi'nde Lenin, savaş komünizmini sona erdirecek ve ekonomide kısmi piyasa mekanizmalarını geri getirecek olan yeni ekonomi politikasını ilan etti. NEP, köylülerin ürünlerini serbestçe satmasına izin veriyor, küçük ölçekli özel işletmelerin açılmasını mümkün kılıyor, devlet ise bankalar, büyük sanayi ve dış ticaret üzerinde kontrolünü koruyordu. Bu politika sosyalist ekonomi hedeflerinden geri adım gibi görünse de Lenin bunu taktiksel bir geri çekilme olarak tanımladı. Ona göre NEP, devrimci iktidarın çökmesini önleyecek bir mola dönemiydi. NEP'in ilk etkileri olumlu oldu. Tarım üretimi arttı. Şehirlerde gıda kıtlığı azaldı. Küçük esnaf ve tüccar sınıfı NEPmen olarak anılan yeni bir kesim ortaya çıktı. Ancak bu yeni zenginleşen sınıf parti içinde ideolojik tartışmalara yol açtı. Bazı Bolşevikler kapitalizmin geri döndüğünü savunuyordu. 1922'ye gelindiğinde ülke yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı.
başlamıştı. Aynı yıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen kuruldu. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin yanı sıra Ukrayna, Belarus ve Transkafkasya Sovyet Cumhuriyetleri bir araya gelerek federasyon oluşturdu. Bu birlik hem askeri hem de ekonomik bakımdan merkezi bir yönetim altında toplanmayı amaçlıyordu. Ama Lenin'in sağlığı artık alarm vermeye başlamıştı. 1922 Mayıs'ında geçirdiği ilk felç, konuşma yetisini kısmen kaybetmesine yol açtı. Birkaç ay içinde ikinci bir felç daha geçirdi. Artık aktif siyasete eskisi gibi katılamıyordu. Buna rağmen parti içindeki güç dengelerini belirleyecek en kritik döneme giriliyordu. O dönemde parti içinde ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyordu. İç savaş boyunca öne çıkan liderler Troçki, Zinovyev, Kamenev, Buharin ve giderek güçlenen Stalin. Parti içindeki konumlarını sağlamlaştırmak için hepsi ona göre hareket ediyordu. 1922 Nisan'ında Lenin henüz hastalanmadan önce Stalin genel sekreterlik görevine getirilmişti. Bu makam başlangıçta teknik ve bürokratik gibi görünse de parti kadrolarını belirleme etkisi sayesinde hızla büyük bir siyasi güce dönüştü. Lenin hastalık sürecinde Stalin'in elindeki bu gücün farkına vardı ve endişelendi. Özellikle Gürcistan'daki özerklik meselesinde Stalin'in sert ve baskıcı yöntemleri Lenin'i rahatsız etmişti. Lenin bu konuda Stalin'i sert bir mektupla uyardı. Aynı dönemde 1922'nin Aralık ayında yazmaya başladığı, 1923'te tamamladığı ünlü vasiyet niteliğindeki mektubunda parti liderleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu mektupta Lenin, Stalin'in çok kaba olduğunu ve sınırsız yetkileri elinde tutmasının tehlikeli olacağını yazdı. Troçki ise en yetenekli ama fazla özgüvenli olarak tanımladı. Zinovyev ve Kamenev'in 1917'deki kararsızlıklarını hatırlattı. Buharin'i teorik açıdan parlak ama bazı konularda yeterince Marksist olmadığını vurguladı. Lenin'in tavsiyesi Stalin'in genel sekreterlikten alınması yönündeydi. Ancak bu vasiyet Lenin'in ölümünden sonra parti kongresinde okunduğunda liderler arasında açık bir çatışma yaratmamak için kamuoyuna duyurulmadı. 1923 başlarında Lenin'in sağlık durumu daha da kötüleşti. Üçüncü felcini geçirdi ve tamamen konuşamaz hale geldi. Ziyaretçi kabulü büyük ölçüde durduruldu. Yakınında yalnızca eşi ve birkaç güvenilir doktor vardı. Lenin'in bu dönem günlükleri ve notları onun hala ülke sorunlarını düşündüğünü, özellikle bürokratikleşme tehlikesine karşı endişe duyduğunu gösteriyor. 21 Ocak 1924'te Moskova yakınlarında Gorki'deki malikanesinde Lenin geçirdiği 4. felç sonucu hayatını kaybetti. 53 yaşındaydı. Ölüm haberi ülke çapında büyük bir şok yarattı. Milyonlarca insan Lenin'in cenazesi için Moskova'ya akın etti. Soğuk kış günlerinde Kızıl Meydan'da kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bazı insanlar günlerce bekledikleri sırada soğuktan donarak hayatını kaybetti. Parti yönetimi Lenin'in naaşının mumyalanarak kalıcı bir şekilde sergilenmesine karar verdi. Bu Lenin'in vasiyetine aykırıydı. Çünkü Lenin kendi kültünün yaratılmasına karşıydı. Ancak Stalin ve diğer liderler Lenin'i yaşayan bir devrim sembolüne dönüştürmenin siyasi faydalarını gördü. Böylece Lenin mozolesi inşa edildi ve naaşı burada sergilenmeye başlandı. Lenin'in ölümü Sovyetler Birliği'nde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık liderlik mücadelesi açık bir şekilde su yüzüne çıkmıştı. Troçki ve Stalin arasındaki rekabet önümüzdeki yıllarda Sovyet siyasetinin belirleyici ekseni olacaktı. Onun hayatı ideallerle gerçekler arasındaki gerilimin, devrimlerin kaçınılmaz çelişkilerinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Lenin'in ölümü sonrasında yaşananlarsa bir sonraki belgeselimizin konusu. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.